Hayatınızı gizlice yöneten, görünmeyen yasalar olabilir mi? Ekmeğe bir şeyler sürersin ve yanlışlıkla düştüğünde nedense sürülen tarafı hep alta gelir. Veya planladığımız bir işin beklenilenden uzun sürmesi. Sizce tesadüf mü? Gerçekten şanssız mıyız? Yoksa evrenin bize küçük bir oyunu mu? Bugün hayatın görülmeyen sahne arkasında sessizce işleyen bu garip yasaları konuşacağız. Bilim ne söylüyor? Bunlar gerçekten yasa mı yoksa algılarımızın bir oyunu mu? Gelin birlikte bakalım. Ben Hüseyin Pınar, uzman klinik psikolog ve psikolojik danışmanım. Bu kanalda psikoloji, hayat, bilim ve sanat alanında sizlere hikayeler anlatıyorum. Eğer bu tarz içerikleri seviyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. İlk olarak herkesin adı gibi bildiği Murphy kanunundan başlayalım. Sabah kahveni almışsın. Günün en sakin anı. Tam o anda bir damla kahve günümüzü güzelleştiriyor. Ters gidebilecek her şey er ya da geç ters gider. Bu sözün 1949 yılında Amerikalı mühendis Edward Murphy tarafından bir deney sırasında söylendiği anlatılır. Ama Murphy'nin amacı ne bilimsel bir yasa koymaktı ne de evrene kaderciliği öğretmekti. Sadece şunu fark etmişti. Eğer bir hata yapılacaksa bir gün mutlaka yapılır. Ve bu konuda sanırım hepimiz biraz deneyimliyiz. Arabanı yıkarsın, yağmur yağar. Yanlış sıraya girersin, diğer sıra hep daha hızlı gider. Aceleyle evden çıkacaksındır. Tahmin edin bakalım evin anahtarı o ara kim bilir nerededir. Hayat kendi zamanlamasını gerçekten mükemmel ayarlıyor. Peki bilim bu konuda ne diyor? Şimdi elbette bu bir doğa yasası değil ama bazı bilimsel gerçekler var ki göz ardı edemiyoruz. İstatistiksel olasılık bize şunu söylüyor. Bir sistemde hata ihtimali olan çok sayıda adım varsa uzun vadede bu adımlardan biri mutlaka sorun çıkartır. Psikolojiden de şunu biliyoruz ki onaylama yanlılığı var. Yani ters giden şeyleri düzgün gidenlerden daha çok hatırlıyoruz. Ama diğer yandan da fizikçi Matthews kızarmış ekmek deneyleri yaparak şunu gösterdi. Ekmek ağırlık merkezi nedeniyle çoğunlukla sürülen tarafı alta gelecek şekilde düşer. Yani bazen Murphy sadece psikolojiyle değil biraz da fizikle açıklanabiliyor. Ama hayatta işler o kadar çok sık ters gitmiyor. Aslında biz terslikleri daha fazla hatırladığımız için evrenin bize karşı olduğunu sanıyoruz. Aslında Murphy kanunu hayatın tatlı sürprizlerine karşı geliştirdiğimiz bir savunma mekanizması. Her şeyin mükemmel olmasını beklemek yerine küçük sürprizlere hazır olmalı ve onlar da başımıza geldiğinde gülüp geçebilmeliyiz. Ve Murphy kanununun tersten yazılışıyla her şey doğru gidebiliyorsa doğru gider diyen bir yasa olduğunu biliyor muydunuz? Ucu ucuna yetiştiğimiz otobüs veya tren, unuttuğumuzu sandığımız bir anahtarın tam da cebimizden çıkması. Hiç beklemediğimiz bir anda gelen güzel bir haber. Demek ki bazen evren sadece kötü sürprizler değil, tatlı sürprizler de yapıyor. Şimdi gelelim hepimizin hayatında en az bir kez yakalandığı o gizli yasaya, Parkinson yasası. Sabah oturmuşsunuz. Elinizde uzun bir yapılacaklar listesi. Şu işi bir saate bitireyim diyorsunuz. Saatler geçiyor, liste hala orada. Ve siz hala bir şeylerle uğraşıyorsunuz. İşte bu tam bir Parkinson anı. Peki bu yasanın olayı ne? İş tamamlanması için tahsil edilen zamanı dolduracak şekilde genişler. İlk kez 1955'te tarihçi Parkinson tarafından dile getirildi. Bir işe 2 hafta verirseniz o iş genellikle 2 hafta sürer. 3 gün verirseniz 3 gün, 3 saat verirseniz tahmin edin 3 saat sürer. Murphy bize aksiliklerden bahsediyordu. Parkinson ise zamanın nasıl elimizden kayıp gittiğini anlatıyor. Parkinson yasası başlangıçta bir hicivdi. Bizzat Parkinson'un İngiliz donanmasında yaptığı gözlemleri sonucunda bu ortaya çıktı. İş yükü azalsa da memur sayısı her yıl artıyordu. Yani denilebilir ki belirli koşullar altında verilen zaman işin doğasını değiştirebiliyor. Parkinson kanununun etkileri özellikle zaman yönetimi ve verimlilik konularında hissedilebilir. Fazla zaman vermek her zaman kaliteyi arttırmaz. Sadece işi şişirir. Ama bu demek değildir ki her işe ihtiyacından az zaman ayıralım. Hayır, ne kadar süreye ihtiyacınız olduğunu bilmek önemli. Bu yüzden zaman ayırdığımız işlerde dar ama gerçekçi süre koymak bizi odakta tutar. Özellikle ertelemenin ne olduğunu anlattığım bu videoyu izleyenler ne demek istediğimi anlayacaktır. Ayrıca zaman yönetimi ve verimlilik konusunda paylaştığım bu videoyu da açıklamalara ekliyorum. Bu videodan sonra kesinlikle onlara göz atın.
Şimdi gerçeklerle yüzleşelim. Çünkü sıradaki yasamız Sötürcin yasası. Bilim kurgu yazarı Theodor Sötürcin 1950'lerde bilim kurguya yöneltilen eleştirilere şöyle bir cevap veriyor. Her şeyin %90'ı berbat ki ve bu bir yasa haline geliyor. Hayattan çok basit örneklere bakalım. Her yıl yüzlerce film çekiliyor ama sadece birkaç tanesi efsane oluyor. Binlerce şarkı yayınlanıyor, sadece birkaç tanesi ruhumuza dokunuyor. Blog yazıları, YouTube videoları, kitaplar, araştırmalar çoğu vasat ama çok azı harika. Değil mi? İşte bu Sötürcin yasası. Peki cidden böyle bir şey var mı? Elbette yok. Bu bir gözlem ve aforizma aslında. Elbette %90 ifadesi tam bir hesap sonucu değil. Ancak Theodor'un kasti bir şekilde her alanda vasatlığın yaygın olduğunu, mükemmelliğin istisnai olduğuna dair abarttığı bir söylem. Hatırlarsanız Pareto ilkesi de buna benzer. Çabanın büyük bir kısmı değerin küçük bir kısmını üretir. Ve Oxford Sözlüğü de zamanla bu yasayı tanıyınca popülerliği artıyor. Peki biz bu yasadan ne öğrenebiliriz? 1. Hayal kırıklığına uğrama. Kaliteli şeyler azdır ve zamanla oluşur. 2. Seçici ol. Gerçek olanı bulabilmek için çabalamaya devam etmek gerekir. 3. Üretken olmaktan korkma. Çünkü büyük bir ihtimalle vasat işler üreteceksin ama içlerinden birisi hayatının en iyi işi olacak. Şimdi şunu da eklemek lazım. Kime göre vasat, neye göre berbat? Şimdi bunlar biraz öznel şeyler ki bu sebeple de zaten bu yasa eleştiriliyor. Örneğin kanalımın ilk videosu olan bu videomu izleyenler hatırlar. Dünyanın en ünlü eserlerinden birisi olan Yıldızlı Gece'yi Vincent van Gogh en beğendiği eserler arasına almaz. Ve her şeyin büyük çoğunlukla kötü olduğunu düşünmek motivasyon kırıcı olabilir ve iyi işleri de gölgeleyebilir. Sonuçta bu yasa bilimsel bir teori veya yasa değil. Bir bakış açısı. Biraz mizah, biraz da gerçeklik diyelim. Şimdi sıradaki yasamız Henlo'nun usturası ve bize şöyle diyor. Kötülükle açıklayabileceğin bir şeyi önce aptallıkla açıklamayı dene. Hepimizin hayatında olmuştur. Başımıza kötü bir şey geldiğinde hemen bu bana kasıtlı yapıldı diye düşünmeye başlarız. Murphy kanunlarını da hatırlayın. Hani hayatın küçük tatlı sürprizleri gibi. İşte bu noktada bu yasa diyor ki belki sadece dalgınlık, unutkanlık ya da basit bir bilgisizlik olabilir. Mesela bir arkadaşınız bir mesajınıza cevap vermedi ve biz genellikle şöyle düşünmeye başlıyoruz. Ben hemen cevap veriyorum. O niye dönmüyor? Hani görüyor ama bilerek dönmüyor. İşte Hanlon burada diyor ki belki de arkadaşının telefonu kapandı. Nereden biliyorsun? Yani başımıza gelen olumsuz bir olayın sebebini değerlendirirken önce karşı tarafın dalgınlığını, ihmalkarlığını düşünelim. Doğrudan kötü niyetli bir plan aramayalım. Ve büyümeye başladığınızda şunu fark etmeye başlıyorsunuz ki size bugüne kadar yapıldığını düşündüğünüz, kötü art niyetli olarak yorumladığınız çoğu şey aslında size özel değilmiş. Bu hayattaki herkesin kavgası kendisiyle. Peki bu felaket senaryolarını kafamızda kurduğumuzda nasıl etkileniyoruz? Düşüncelerimizi şekillendiriyoruz. Düşünceler duygularımızı etkiliyor, duygular davranışlarımızı yönlendiriyor, davranışlar karakterimizi şekillendirebiliyor ve karakterimiz de uzun vadede hayat yolculuğumuzu belirliyor. Bu videomu izleyenler şu an bu düşünce sisteminin ne kadar bizi etkileyen bir şey olduğunu biliyorlardır. Bu videoyu da açıklamaya bırakıyorum. Onu da bu videodan sonra izleyin. Şimdi gelelim son yasamıza. Kitlin'in yasası ve bize şunu söylüyor. Bir problemi açıkça yazıya dökersen mesele zaten yarı yarıya çözülmüş demektir. Şimdi hayatınızda bir problem var diyelim. İş yaşantınız olabilir, özel yaşantınız olabilir veya kendinizle ilgili olabilir. Hiç fark etmez. Burada o problemle öyle bir boğuşuyoruz ki burası karman çorman oluyor. Burası karman çorman olunca nereden başlayacağımızı bilemiyoruz ve adım atamıyoruz. Ve adım atamadığımız için de onu erteliyoruz ve ertelediğimiz bu durum gelecekte daha büyük bir problem oluyor. Şimdi ne demek istediğimi çok iyi biliyorsun. İşte bu yasa diyor ki al eline bir kağıt ve kalem. Burada yer alan tüm malzemeleri bir yazıya dök. Onlara bir bak. Ne demek istiyorlar? Büyük resmi gör. Bu yüzden Kitlin'in yasası problemi tanımlamak çözümün yarısıdır şeklinde özetlenebilir. O halde gidelim problemlerimizi yazalım, meselenin yarısı çözülsün demek biraz lafta kalabilir. Bu sebeple akıllı davranıp yazıya dökmeden önce kendinizle konuşun, tartışın, bilgiler toplayın, analitik ve bilişsel değerlendirmeler yapın ve sonra yazın.
ve daha sonra yol haritasını çıkartın ve en önemlisi adım atın. İşte şimdi mesele yarı yarıya çözüldü. Bugün Murphy ile aksilikleri, Parkinson ile zamanı, Sötürcün ile kaliteyi, Hanlon ile insan doğasını, Kitlin ile çözümü konuştuk. Hayatta başınıza gelen şeyleri ister Murphy kanunuyla açıklayın, ister Parkinson yasasıyla açıklayın veya herhangi bir psikolojik ilkeyle açıklayın, fark etmez. Belli bir noktadan sonra şunu fark etmeye başlıyorsunuz. Hayatınızı zorlaştıran şeyler o başınıza gelen şeyler değil. Onları nasıl yorumladığınız.